Antik dünyada büyü ve büyü ritüelleri, bu şu anda gördüğünüz yazıt, Mısır'da yaşamış Hristiyan bir halk olan Kıptilere ait papirüs üzerine yazılmış büyü belgesidir. Define ve Arkeoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimize, antik dünyada büyü ve büyü ritüelleri konusuna değineceğiz. Büyüler hakkında çok eğlenceli, bilgilendirici ve çok keyif alarak izleyeceğinize inandığım, harika bir videoyla karşınızdayım. İyi seyirler diliyorum. Şu anda gördüğünüz yazıt, Mısır'da bulunan ve Yunanca bir büyü metnini içeren bu papirüs, Samson Eitrem tarafından Mısır'dan Oslo'ya getirilerek kendi özel koleksiyonuna dahil edilmiş, daha sonra ise Oslo koleksiyonuna bağışlanmıştır. Akdeniz dünyası ve ilişkili olduğu etkin bölge, kültürel anlamda oldukça köklü bir yapıya sahiptir. Siyasi sınırlar değişse de gelişmiş ticaret bağlantıları, fiziki geçirgenliği ve göç dinamiği, söz konusu coğrafyada yaşamış olan halkların birbirini yoğun şekilde etkilemesine ve birbirleriyle kaynaşmasına neden olmuştur. Bu etki alanından nasibini alan olgulardan biri de büyüdür. Akdeniz'de Roma egemenliği kurulduğu sırada, söz konusu coğrafyanın büyük kısmında, Helen mirası, mevcut Orta Doğu kültürünün üzerine yerleşmiş, hatta onunla kaynaşmış durumdaydı. Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Suriye ve Levant bölgesi köklü bir büyü geleneğine sahipti. Büyü, Mısır ve Mezopotamya'da nispeten kurumsal bir niteliğe sahipti. Özellikle Mısır'ın büyü geleneği milattan sonra 5. yüzyıla kadar korunmuş bir şekilde aktarılmış, bu süre içinde Helen, Roma ve Yahudi büyü geleneklerini derinden etkilemiş, bu yolla da sonraki dönemin uygulamaları içinde iz bırakmıştır. Söz konusu toplumda, tıbbın gelişimiyle paralel olarak ilerleyen büyü uygulamaları, bizzat yönetici sınıf ve dinin kendisi tarafından da destek görmüştü. Anadolu'da büyü kullanımının oldukça yaygın olduğu, özellikle Hitit döneminde bu uygulamalara karşı, Mısır'da olanın tersine, çıkan sert yasalardan anlaşılmaktadır. Kara büyü, denilen ve çok büyük ihtimalle bağlama, beddua, hırsızlık, bir kişinin canını alma ya da ona fiziksel olarak zarar verme amacıyla kullanılan büyülerin cezası doğrudan ölümdü. Yahudiler arasında da durum bundan farklı değildi ki bu toplumda büyü, neredeyse Mısır'da olduğu kadar yaygındı. İran kültüründe ise din, büyüyü de içinde barındıracak şekilde gelişmişti. 13 bakır iğne al, ikisini kulaklara, ikisini gözlere, birini ağzına, ikisini göğüslerle karın arasındaki kısma ve birer tanesini ellere, 2 tanesini cinsel organa, 2 tanesini ayak tabanlarına batır. Her birini batırırken, onun vücudunu böyle iğneliyorum ki kimseyi değil de yalnız beni hatırlasın, beni düşünsün, de, evet, videomuzun derinliklerine doğru yol almaya devam ediyoruz arkadaşlar. Mısır ve Mezopotamya'da büyü, kurumsal bir karaktere bürünmüştü. Hititlerde büyüye karşı sert yasalar vardı ve büyü uygulamaları genellikle ölümle cezalandırılırdı. Yunanistan'da ise büyü, mageia ve magos kavramlarıyla tanımlanırken, büyücü karakterler mitolojide önemli yer tutar. Bu gördüğünüz obje daskilayında bulunan magos betimli taş kabartmasıdır. Mageia ve magos, Helen toplumunda büyü. Büyü, Helen toplumunda da önemli bir yere sahipti. Körke, Medea, Pasifı ve Hekate gibi büyücü ya da büyü gücüne sahip olan karakterler efsanelerde yer bulmuş, tragedyaların ve başka edebi eserlerin başrolleri olmuştur. Körke Okanos'un kızı Perseis'ten doğmadır, bazı efsanelerde de Hekate'nin kızı olduğu anlatılır. Odysseus'un yolculuğu sırasında Körke'nin yaşadığı Aiaie adasına varması, çıktığı av sırasında Körke'nin eviyle karşılaşması ve kabul ettikleri davetten sonra olayların gelişimi, söz konusu toplumda yazılı olarak karşılaştığımız ilk büyü örneklerindendir. Helen dilinde büyü ve doğaüstü güçlerle olan belirli biçimlerdeki ilişkileri karşılayan en kapsayıcı kelime mageia ve bunun uygulayıcısı olan kişiye verilen magos idi. Kelimenin kökeni Batı İran'da yaşayan ve ateş rahibi olarak bilinen Meci'ye dayanmaktaydı. Bunun dışında götaya, sihirbazlık ve farmakeya, şifacılık gibi dar bir anlamı niteleyen tanımlar da bulunmakla birlikte, bunların hiçbiri büyücülük için bu kavram kadar kapsayıcı olmamıştır. Herodotos bunların kurban törenlerinde yer aldıklarından söz etmektedir.
Toplum içerisindeki konumlarının oldukça önemli olduğu, dinin onlar olmadan asla kurban kesimine izin verilmemesinden anlaşılmakta. Kral ile savaşlara gittikleri de bilinmekteydi. Ksenofon bu topluluğu, tanrılarla ilgili her şeyin uzmanı olarak tanımlamıştı. Platon da Alkibiades diyaloğunda, genç Perslerin eğitmenlerinden bahsederken Magoi biliminin aslında tanrılara tapınma olduğunu söyleyerek aynı kökeni vurgulamıştı. Nihayetinde M.Ö. 5. yüzyıl ile birlikte Mageia ve uygulayıcı Magos'a olumsuz bir anlam yüklenmeye başlandı. M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen ve Thessalonika yakınlarındaki Derveni mezarlığında bulunan papirüsün 6. sütununda bir Magos'un kötü ruhları sakinleştirmek için yazdığı büyülü sözler ve aynı amaç için gerçekleştirilecek olan bir ritüel tarifi bulunmaktadır. Bu, söz konusu döneme gelindiğinde Magos'un artık rahip ile özdeşleştirilmediğini, büyü eylemini gerçekleştiren kişi olarak sahnede olduğunu göstermektedir. O, insanların başına kötülükler getiren ruhların dilinden anlar, doğrudan yeraltı ile bağlantısı vardır ve onları sakinleştirmenin yolunu bilir. Bir noktada ruhları güder, onlara ve tanrılara çeşitli adaklar sunar. Daha sonra Latinceye geçen bu terim, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren en yaygın kullanımına ulaşmıştır. Yunan ve Roma dünyası, aşk ve bağlama büyülerinin yaygın olduğu bir dönemi işaret eder. Bu dönemlerde büyüyle ilgili metinler ve uygulamalar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Büyü, toplumsal gerçekliklerle iç içe geçmiş ve ekonomik, politik kriz dönemlerinde daha da yaygınlaşmıştır. Bu gördüğünüz obje, Persefon ressamına ait kırmızı figürlü kaliks, krater, şarap ve su karıştırmak için kullanılan Yunan kasesi, üzerindeki sahnenin üst sırasında Körke'nin peşinden giden Odysseus betimi yer alıyor. Körke ile Odysseus'un arasında Körke'nin sihirli değneği ile bir skyphos, yani derin içki kabı, görülüyor. M.Ö. yaklaşık 440 yılları. Romalılar da büyüyü yasaklamış, büyü kitaplarını imha etmişlerdir. Ancak büyü, tarih boyunca insanların gerçeği anlama ve değiştirme çabasının bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Antik dünya, büyünün hem korkutucu hem de çekici yönlerini yansıtan zengin bir tarih ve mitolojiye sahiptir. Bu gördüğünüz obje, Hekate, gecenin, yeraltının, hayaletlerin ve büyünün tanrıçasıdır. Özellikle Roma döneminde tapınımı oldukça yaygınlaşmıştır. Üçlü formda Hekate heykeli. Ne isim verilirse verilsin, Helen toplumu içinde büyünün önemli konumu, çağdaşı olan başka toplumların tanıklıklarında da kendini gösterir. Örneğin Yeni Eşur dönemine ait olan bir mektupta şu ifadeler yer almaktadır. Efendim kralımın Taraş'ı ve karısının küçümseyici yorumlarını dinlemek için Güzana'ya gönderdiği elçi hakkında. Karısı, Zaza ve Taraşi'nin kendisinin canları bağışlanmadı, onların kadınları ayı gökten yere indireceklerdi. Aristofanes'in Bulutlar komedyasında da Desseliyalı büyücülerin adı geçer. Bir cadı kadın satın alacaktım, bir Desseliyalı ve geceleyin ayı gökten yere indirecektim. Ardından onu yüz aynası gibi yuvarlak bir kutuya kapatıp orada saklayacaktım. Mitolojide ve tragedyalarda adı sıklıkla geçen, belki de tarihin en meşhur büyücüsü olan Medea'nın kendisi de Dısıya'da yaşamaktaydı. Bunun dışında Horatius, Tibullus, Propertius, Ovidius, Seneca, Lucan, Valerius, Fleccus, Statius, Plinius ve Apuleius gibi pek çok Romalı yazar da Desseliyalı kadınların büyülü güçlere sahip olduğu konusunda hemfikirdi. Apuleius'un Metamorfosis eserinde başkahraman Lusaius'un da eşeğe dönüşmesine neden olan kişi Desseliyalı bir kadındı. M.Ö. 5. yüzyıl sonlarına doğru, Atina ve diğer büyük Helen yerleşimlerinde yazının yaygınlaşmasıyla büyü çeşitlerini net bir şekilde ayırabileceğimiz malzeme sayısı da artmıştır. Bu dönemde büyü hakkında bilgi veren en önemli derleme, Hippokratik bir sözlük niteliğinde olan De Marbo Sacro'dur. Bu metin, İon lehçesinde yazılmış ve Atina'ya aitmiş gibi görünse de muhtemelen tüm anakarada, hatta Ege'de uygulanan belli başlı büyüsel tedavi yöntemlerinden bahsetmekte ve tüm bu yöntemlere karşı olumsuz bir tutum sergilemektedir.
Derlemede epilepsi hastalığının tedavisi için büyüden medet ummanın bir noktada tanrılara hakaret olduğu ve aslında insanlar havayı, suyu, yıldızları kontrol ederken, onların hiçbir güce sahip olmadıklarını ima ettiğini, bu yüzden hastalıkların tıbbi yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Milattan önce 5. yüzyılda var olan bu tartışmanın günümüzde de devam etmesi, büyünün, muskacılığın ve şifacılığın, toplum içerisinde, ne derece rağbet gördüğünü ve nesilden nesle, bu bilincin nasıl aktarıldığının güzel bir örneğidir. Helen dünyasında, aynı diğer toplumlarda olduğu gibi, en fazla uygulanan büyü çeşidi aşk ve bağlama büyüleridir. Euripides'in Hippolytus'unda aşk hastalığından dolayı 3 gün yataklara düşen Fıdıra'ya şu soru yöneltilir. Soru şöyledir: siz, prenses, Hekate'nin ya da Pan'ın ya da kutsal Koraybantsin ya da dağın anasının kontrolünde misiniz? Ya da Diktma'ya yanmamış kutsal yiyecek adamadınızda mı böyle eriyip bitiyorsunuz? Bir aşk büyüsü aynı zamanda bağlama büyüsü olabilirdi. Bunun örnekleriyle daha sonraki dönemde sıkça karşılaşılır ancak bir bağlama büyüsü sadece aşk içinde kullanılmayabilirdi. Atina'da ele geçen ve M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen bir kurşun levhada hasmının işlerini engellemeye çalışan birinin çabası görülür. Bu bilgiler, milattan sonra 3. yüzyılda yazıya geçirilmiş olan, uzun ve karmaşık bir aşk büyüsünden küçük ancak bir büyünün altında yatan yırtıcı tutkuyu açık şekilde gösteren bir parçadır. İnsan, kendisi dışında olan ve pek tanımadığı bir şeye karşı genel bir kaygı besler ve ardından o şeyi kontrol etme arzusunu içinde büyütür ki bu süreç, tarihin itici dinamiklerinden birini oluşturur. Şeylerin düzenini anlamak, o düzeni kendi lehine çevirmeye çalışma çabası tarafından takip edilir. Bu noktada, büyünün tanımını kısaca, var olan somut bir gerçeği değiştirmek adına, belirli ritüeller aracılığıyla doğaüstü varlıkları zorlayarak ya da onlardan yardım isteyerek, bireyler ya da sınırlı gruplar tarafından gerçekleştirilen eylem ya da eylemler şeklinde ortaya koymak uygun olur. Roma dünyasının uçsuz coğrafyasında, gece ve gündüz, evlerde, arenalarda, kavşaklarda ve mezarlıklarda, gerçeğin farklı bir hali için gökyüzüne ya da yer altına yöneltilen yakarışları hala duyarız. A örücü işaretli köle Kitos'u ve onun işini ve onun iş yerini, A örücüyü Prosin ve onun işini ve onun iş yerini bağlıyorum. Carmen'den Magya'ya, Roma ve birleşen Akdeniz'de büyü. Helenler için olduğu gibi Romalılar için de büyü olumsuz bir eylemdi. Latince'de, büyü, anlamını karşılayan magia kelimesi Helen dilinden geçmiş ancak uzun bir süre Perslerle olan ilişkisiyle akıllarda tutulmuştur. Bununla birlikte Carmen ve Excenter, büyü, anlamını karşılayan özgün Latince kelimelerdir. Bu iki kelimenin 12 levha kanunlarında yer aldığını Plinius ve Seneca'nın aktarımlarından biliyoruz. Bunlara göre, kanunlar arasında kimsenin komşusunun hasadını büyü ile alamayacağı gibi açık bir ifade vardı ki bu da bize daha erken dönemlerde dahi büyünün Romalılar arasında yasaklandığını göstermekteydi. Sonraki dönemde de büyüye karşı olan kurumsal tavırda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, özellikle M.Ö. 2. 1. yüzyıllar arasında ve milattan sonra 2. 3. yüzyıllar arasında coğrafyanın tamamında büyü uygulamalarında ciddi bir artış görüldü. Bu tarihlerin, tam da bölgedeki ekonomik ve politik düzenin bozulduğu tarihler olması rastlantı değildir. Gerçeklik dayanılmaz bir hal aldığında, çareyi gerçek ötesinde aramaktan çekinmemiştir toplumlar. Augustus iktidarında, sadece Roma'daki 2000 büyü kitabının imha edildiğini biliyoruz. Yine İncil'in Elçilerin İşleri kısmında Efsos'taki pek çok büyü kitabının yakıldığından bahsedilmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde, dinsel uygulamalarda bir takım deformasyonların ortaya çıktığı bilinmektedir. Böyle dönemlerde dinler içinden başka dinler ortaya çıkar, efsaneler türer ve kurtuluş vaat eden öğretilerin sayısı artar. Makedonya İmparatorluğu'nun parçalanması ve Ardıllar arasında çıkan savaşların yanı sıra, M.Ö. 1. yüzyılda, önce Caesar ve Pompeius, ardından Augustus ve Marcus Antonius arasında gerçekleşen iç savaşların toplumu oldukça olumsuz etkilediğini düşünmek zor değildir.
Milattan sonra 1. yüzyıldaki istikrar döneminde büyü uygulamalarında azalma görülmüş, ancak milattan sonra 2. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomik krizler, iç çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve imparatorluk sınırlarına gerçekleştirilen çeşitli yağma akınları toplumun yine bu tür uygulamalara yönelmesini teşvik etmiştir. Bu durum Hristiyan doktrinin tüm imparatorlukta statü kazanmasına kadar sürmüştür. Büyüye karşı alınan sert önlemler, büyücülerin ya da yeni Pythagorasçılık ve yeni Platonculuk gibi, içinde yoğun şekilde ezoterizm bulunan öğretilerin müritlerini de yer altına çekilmeye zorlamıştır. Şu an elimizde bulunan büyü külliyatının çoğunu işte bu gruplara borçluyuz. Derveni papirüsünden parçalar. Papirüs, erken Helen felsefi ve dini düşüncesini yansıttığı için UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras listesine alınmıştır. Özellikle Doğu Akdeniz çevresinde ele geçen büyü papirüsleri büyük bir kültür hazinesidir. Milattan sonra 2 ila 4 yüzyıllar arasına tarihlenen bu metinler, tüm Akdeniz ve Orta Doğu'nun toplumsal belleğini yansıtır. Bununla birlikte, bu büyü metinlerinin içeriği yıllar içerisinde gerçekleşmiş bir kültürel kaynaşmayı gösterir. Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Helen ve Roma kültürü, Yahudi kültürü, Suriye, Kuzey Arabistan ve Kuzey Afrika dinsel ve ritüel unsurlarını aynı anda içinde barındırır. Söz konusu dönemde ve hatta daha öncesinde bu coğrafyada yaşayan insanların günlük yaşamı, kaygıları ve hatta dönemin ekonomik yapısı hakkında ciddi bilgiler verir. Kullanılan malzemelerin ortaya çıkardığı ticari ağ bir yana, bu dönemde kehanet ve şans büyülerinde ciddi bir artış gözlemlenmesi bir yandan da ekonomik buhranın halk içindeki yansımalarını gösterir. Bunlarla birlikte büyü ritüellerinin nasıl ve hangi şartlar altında uygulandığı bilgisinin büyük kısmı da bu kaynaktan edinilmiştir. Bir büyüyü gerçekleştirirken, o büyünün gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek oldukça önemlidir. Büyünün kadim kurallara uygun bir şekilde yapılmasına özen gösterilir. Bu da büyünün ritüel içindeki bileşenlerini sağlamakla gerçekleştirilebilir. Bu bileşenlerin en önemlileri de büyünün gerçekleştirileceği zaman ve mekandır. Mısır'da bulunan milattan sonra 4. yüzyıl tarihli Yunan büyü papirüsü. Büyünün ne zaman gerçekleştirileceği çok önemliydi ve bunun için büyücüler çeşitli yıldız haritaları, zodyak kullanmaktaydı. Bununla birlikte belirli ay ve saatler için hazırlanmış şemalar bulunmaktaydı. Bir diğer büyüsel zaman hesaplama yöntemi de ayın hareketleriydi. Mısır'da ele geçen büyü papirüslerinden birinde ayın burçlara göre konumları ve bu dönemlerde gerçekleştirilecek büyüler sıralanmıştır. Bir kısmı tahrip olmuş metne göre, Ay Başak takım yıldızındayken tüm büyüler gerçekleştirilebilmektedir ve özellikle kase ile yapılan, Anadolu'da yaygın olan su falı gibi, kehanet büyüsü, tam bu zamanda gerçekleştirilirse başarıya ulaşma şansı büyüktür. Ay Yengeç takım yıldızındayken ise arabuluculuk ve kehanet büyülerinin başarılı bir şekilde yapılabileceğinden bahsetmektedir. Bir başka metinde ayın ekseni terazi ile kesiştiğinde ölülerle irtibata geçilebileceğini, Yay takım yıldızındayken kehanet için erginlenme töreninin gerçekleştirileceği de belirtilmektedir. Yine bu metinde Ay, Akrep takım yıldızındayken kötü amaçlı büyülerin, Kovadayken ise aşk büyülerinin yapılacağı yazmaktadır. Yine ay hesabına dayanan bir metinde ayın 1, 4, 5, 14, 19, 20, 23 ve 24. günleri şafak vakti, 11, 21, 22, 26 ve 30. günleri öğleden sonra, 18. gününde hem şafak vaktinde hem öğleden sonra, 2. ve 7. günlerinde öğle vakti, 8, 10, 12, 13, 15, 27, 28, 29. günleri ise tüm gün boyunca kehanet büyüsü gerçekleştirilebilirken, 3, 6, 9, 16, 17, 25. günlerde bu büyünün gerçekleştirilemez olduğu belirtilmiştir. Oldukça ilginç olan bir başka metinde ise 53. yılın 9. ayından başlayarak hangi tanrının hangi dönemlerde aktif olduğu ve bunlardan hangilerinin yararlı dönemler olduğundan bahsedilmektedir. Söz konusu tarihten sonraki 20 ay Hermes'indir, 55. yılın 5. ayından itibaren Afrodite'nin dönemi başlar, bu dönemde aşk ve intikam büyüleri verimli bir şekilde yapılabilir.
Bu dönem 8 ay sürer ve 56. yılın 1. ayından itibaren Helios'un dönemi başlar, bu dönem ise kehanet büyüleri için verimlidir. Karmaşık hesaplamalardan bağımsız, daha basit zaman belirlemeleri de vardı. Örneğin kehanet büyüleri genellikle şafak sökmeden hemen önce, aşk ve bağlama büyüleri ise gece yarıları gerçekleştirilirdi. Bununla birlikte, büyülerin türüne göre ritüelin süresi de değişirdi, birkaç saat içinde yapılan büyüler olduğu gibi bir hafta ya da 10 gün süren büyüler de bulunmaktaydı. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen, Mısır'da ele geçirilmiş, kilden yapılmış vudu bebeği. Büyü ritüellerinin gerçekleştirileceği mekanlar da çeşitlilik göstermektedir ancak ortak noktaları genellikle ıssız, kutsal ve büyüsel güçler barındırdığına inanılan, sıra dışı, yerler olmasıdır. Ritüel yerlerinin başında mezarlıklar ve kitlesel ölümlerin gerçekleştiği mahaller gelmektedir. Bunun en önemli nedeni, bir ölünün bulunduğu ya da ölüm olaylarının gerçekleştiği yerlerin yeraltı ile iletişime geçilebilecek en uygun yerler olduğunun düşünülmesiydi. Özellikle bağlama ve aşk büyülerinin böyle alanlarda yapıldığını da elimizdeki metinlerden anlamaktayız. Ve bir kurşun levha al, aynı büyüyü yapıp onu oku. Kurşun levhaya, ABRASAKS, onu hızlıca al, diyerek 365 düğüm attıktan sonra, sargıdan aldığın iplik ile yaptığın kilden figürleri bağla. Zamansız ya da vahşice ölmüş birinin mezarının yanında, şafak vaktinde, mevsim çiçeklerinin yanına yerleştir. Yediğin ekmeğin küçük bir kısmını bırak, onu 8 küçük parçaya böl ve kahramanların, gladyatörlerin ya da insanların vahşice öldürüldüğü bir yere git. Büyüyü ekmek parçalarına oku ve onları fırlat. Ardından ritüeli gerçekleştirdiğin yerden biraz kum al ve onu kadının evinin içine fırlat. Bunun dışında odada, eşikte, damda, ormanlık alanlarda, kavşaklarda gerçekleştirilen çeşitli büyüler de bulunmaktadır. Tüm bu hassas zaman ve mekan sınırlamalarına bakıldığında büyü ritüellerinin ne kadar titizlikle gerçekleştirildiği de düşünülebilir. Bunlar ritüelin ön şartlarıdır, bir de ritüelin kendisini oluşturan bileşenler vardır. Bunlar yazı, yani büyü metni ya da ilahisi, metnin içindeki kutsal sesler ya da gelenekten gelen kutsal isimler ile malzemelerdir. Gnostik ve büyü yıl ilişkili olan bir tanrı olan, Abraxas'ın betimlendiği muska. Gnostik ve büyü yıl ilişkili olan bir tanrı olan, Abraxas'ın betimlendiği, bir diğer muska. Evet, arkadaşlar bir sonraki define ve arkeoloji videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.